Amerika merkezli The National Interest dergisi, Türkiye'nin denizlerdeki bir sonraki süper güç olma yolunda ilerlediğini yazdı. Dergi ayrıca Ankara'nın yeni bir uçak gemisi ürettiğini belirterek bu gemiyle beraber Türkiye'nin Ege ve Akdeniz sularında sınıf atlayacağını kaydetti. The National Interest dergisinin bu analizini sizlere aktaracağız. Onun öncesinde ufacık bir duyuru yapayım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın efendim. 2024 yılında savunma sanayindeki başarılı projelerini geliştirmek ve yenilerini üretmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye, geçtiğimiz yıl envanterine yapımına 2016'da başlanan TCG Anadolu SİHA gemisini kattı. %70'de bir yerlilik oranı yakaladı TCG Anadolu. Yerli yabancı herkes tarafından da hayranlıkla izlendi. Dünyanın ilk SİHA gemisi unvanını da aldı. Donanma envanterine çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak girdi. 232 metre uzunluğundaki savaş gemisinin tasarımında İspanyol askeri gemisi Juan Carlos bir esas alındı. İki gemi uzunluk, yükseklik, en ve hız gibi özellikleriyle de bayağı bir benzeşiyor. Geminin uçuş güvertesinde toplam 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılabildiği, bu sayının değişikliklerle 100'e kadar çıkabileceği de belirtiliyor. Gemide ayrıca 1223 personel taşıma kapasitesine sahip ve tam teşekküllü hastane ile 2 adet de ameliyathane bulunuyor. Peki Amerikalı dergi Türkiye'yi nasıl ve neden analiz etti? Bunun üzerine eğilelim biraz. Türkiye'nin bu deniz gücü yatırımı nasıl Amerika'nın dikkatini çekti? Türkiye'yi bir sonraki süper güç olarak nitelendiren dergi TCG Anadolu dışında Türkiye'nin son yıllarda Yunanistan'la iyileşen ikili ilişkilere rağmen Ege ve Akdeniz'deki haklarından taviz vermediğini ve Mavi Vatan konusunu her fırsatta koruduğunu yazdı. Evet, Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Yine Yunan bir heyet Türkiye'ye geliyor, sürekli Ankara'ya geliyor. Türkiye Yunanistan'la ilişkilerini özellikle geçtiğimiz yıllara baktığımızda buna oranla çok daha iyi bir noktaya getirdi. Şimdi böyle bir iyi ilişki olduğunda özellikle Amerika'nın ve NATO ülkelerinin beklentisi Ege Denizi'nde iki ülkenin geriliminin azalacağı yönündeydi veya Türkiye'nin buradaki ısrarından vazgeçeceği yönündeydi. Fakat Türkiye hem Mavi Vatan konusunda hem de adaların deniz mili konusunda, hava sahası konusunda yine Ege Denizi üzerindeki asla ısrarını değiştirmedi, devam ettirdi. Türkiye kararından dönmedi diyelim. İkili ilişkiler ne kadar iyileşse de dergi buna da dikkat çekmiş. Türkiye her ne kadar ilişkilerini iyileştirse de kararından geri adım atmadı. Savunma sanayi yatırımlarına ve deniz kuvvetlerine olan yatırımlarına da devam etti diyor. TCG Anadolu hakkındaysa Türkiye yüzyılını da temsil edecek şekilde tasarlandığını ve kendi alanında dünyanın ilk İHA'larının iniş kalkış yapabilen savaş gemisi olduğu ifadesi dikkat çekiyor. İkinci üretilen gemiyle ilgili kaynaklardan edindiği bilgileri de derleyen The National Interest dergisinin geminin iniş ve kalkış dahil 3 pistinin olacağını ve en az 50 uçağı taşıyabileceğini ifade ettiler. Bu uçakların 20'si güvertede, 30'u ise büyük ihtimalle hangarda bulunacak. Yeni üretilen gemiye ayrıca Baykar firmasının ürettiği Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'te yerleştirilecek. Tüm bunların Türkiye'nin deniz gücünü değiştirebileceğini hatırlatan The National Interest, ikinci uçak gemisiyle beraber Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de olan gücünü bir sonraki boyuta taşıyacağını yazdı. İkinci uçak gemisiyle beraber Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'e rakipsiz bir konuma ulaşacağı ise ifade edildi. Hali hazırda Türkiye zaten Akdeniz'deki en büyük çıkarma kapasitesine sahip ordu. İkinci uçak gemisiyle ilgili de ayrıntılara bakalım isterseniz. Dergi dediğimiz gibi edindiği bilgilerle bu konuya da yer veriyor. Tamamen yerli olarak tasarlanması ve inşa edilmesi planlanan yeni uçak gemisi Türkiye'nin deniz inşasında kendine olan güvenini daha da ileri götürmeyi amaçlıyor. Bu yeni gemide 3 pist bulunacak. Bu başlangıçta modüler bir rampa sistemi kullanacak olup yerli bir katapult, yani uçak fırlatma sistemi denilen sistemin geliştirilmesi planlanıyor. İnsanlı ve insansız hava araçlarının bir karışımını destekleyecek şekilde tasarlanan uçak gemisi önemli bir hava kanadı kapasitesine sahip olacak ve Türkiye'nin deniz gücünü ve kabiliyetlerini arttırma kararlılığını vurgulayan gelişmiş savunma sistemleriyle de donatılacak. İlk tasarımlar ikisi kalkış ve biri iniş amaçlı olmak üzere 3 pist içereceğini gösteriyor. Yeni uçak gemisinde yerli menşeli hem de insanlı ve insansız araçların konuşlandırılması öngörülüyor. Bu uçaklar arasında TAİ'nin Hürjet hafif taarruz uçağının deniz versiyonu, yine TAİ Anka 3 insansız hava uçağı, Baykar'ın Bayraktar Kızıl Elma insansız hava uçağı ve TB3 SİHA yer alıyor. Yerli yapım Türk uçak gemisi 32 hücreli Midlas VLS yani dikey fırlatma sistemi ve kendini savunmak için 4 gökdeniz yakın silah sistemiyle makul bir şekilde silahlandırılabilir. Tasarım geminin 285 metre uzunluğunda ve 60.000 ton deplasmana sahip olmasını öngörmektedir. Buna ek olarak donatılacağı tahrik sistemiyle de maksimum 25 knot hız sağlayacak ikinci uçak gemisi. Evet, The National Interest dergisinin analizi bu şekildeydi. Son yıllarda Türkiye'nin kendi coğrafyasında gelişen olayları gözettiğimizde deniz kuvvetlerine yaptığı yatırım gayet anlaşılabiliyor. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler hem de Karadeniz'de devam eden bir savaş Türkiye'nin yatırımını ve projelerini gayet açıklıyor zaten. Daha da proje üretilse kimse şaşırmaz. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama üç tarafımızda da yeterince sorunlar var. Yeterince tehlikeli Türkiye'nin üç tarafı da. Türkiye Gazetesi YouTube kanalında bugün sizlere The National Interest'in analizini aktardık. Türkiye'nin gelişen deniz gücünü aktardık. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Hoşça kalın.